tarih boyunca anlatılan en büyük savaşlardan biri. 10 yıl süren, kan, ateş ve ihanetle anılan bir destan. Peki bu büyük savaşın fitilini kim ateşledi? Bir kadının aşkı mı? Bir prensin ihtirası mı? Yoksa tanrıların gökyüzündeki kaprisli oyunları mı? Truva Savaşı'nın arkasındaki gerçek nedenleri hiç düşündünüz mü? Helen'in güzelliği, Paris'in seçimi ve tanrıların öfkesi. Bu olaylar zinciri sadece bir şehir devletinin değil, tüm bir çağın kaderini değiştirdi. Bu videoda, Truva Savaşı'na giden yolu adım adım izleyip, mitolojinin büyülü dünyasında tanrıların entrikalarıyla yüzleşeceğiz. Binlerce yıl öncesine, kaderin bir elmaya bağlı olduğu o güne yolculuğa çıkmaya hazırsanız, başlıyoruz. Homeros'un efsanevi destansı şiirine göre Truva Savaşı, Yunan tarihindeki en yıkıcı savaşlardan biriydi. 10 yıl sürecek olan kuşatmada, neredeyse tüm Yunan devletleri, Anadolu'da bulunan surlarla çevrili Truva şehrine karşı birleşik bir kuşatma başlattı. Peki bu savaşa kim sebep oldu? Genç Truva prensi Paris'in Sparta kraliçesi Helen'i, Homeros'un tasvirine göre, binlerce gemiyi denize indirebilen bir güzelliğe sahip kadını, kaçırmasıyla başladı. Bu, kocası Menelaus'a yönelik kişisel bir hakaretten çok, misafirperverlik kurallarının da ihlaliydi. Acaba onu böyle bir suç işlemeye iten şey, aşk mıydı? Yoksa şehvet miydi? Ya da Paris sadece tanrıların iradesini yerine getiren bir araç mıydı? Menelaus tarafından Sparta'da misafir olarak ağırlanan Truva prensi Paris Aleksandros, Helen'i baştan çıkarır ve onu önemli miktarda bir hazineyle birlikte Truva'ya kaçırır. Bu sadece Kral Menelaus'a karşı işlenmiş bir suç değil, aynı zamanda misafir-ev sahibi ilişkisini koruyan Zeus'a karşı işlenmiş bir suçtur. Kabaca misafir dostluğu olarak tercüme edilen Ksenia olarak adlandırılan ilişki, bir ev sahibiyle misafirleri arasında hediye alıp verme ve ziyafetlerle sağlamlaştırılan karşılıklı bir bağdı. Bu ilişki, yaşamın ve diplomasinin ayrılmaz bir parçasıydı ve Zeus için kutsaldı. Yunanlıların Truva'ya savaş açmasının nedeni, belki de buydu. Aslında suçlu olan sadece Paris değil, onun bu davranışını onaylayan tüm şehirdi. Hatta Menelaus'un kendisi, çatışmayı başlatanın Ksenia'nın ihlali olduğunu belirtir. İlyada'nın 3. kitabında anlatılana göre, Yunanlılar ve Truvalılar bir ateşkes yaptılar ve Menelaus ile Paris'in savaşın sonucunu belirlemek için teke tek düello yapmaları konusunda anlaştılar. Yunanlılar kazanırsa, Truvalılar Helen'i ve Sparta'dan alınan hazineyi geri verecek, aynı zamanda da tazminat ödeyecekti. Ancak Truvalılar kazanırsa, Yunanlılar kuşatmayı sona erdirecek ve evlerine döneceklerdi. Şartlar karşılıklı olarak kabul edilerek yeminler ve Zeus'a dualar eşliğinde mühürlendi ve düello başladı. Ancak bu düello kısa sürdü. Çünkü Paris yenilmek üzereyken kalın bir sis bulutu içinde kayboldu. Truvalılar Paris'i hiçbir yerde bulamadılar ve Yunanlılar zaferlerini ilan ettiler. Sonra, Paris'in Ksenia ihlalini yansıtan bir ateşkes ihlaliyle, Pandaros adlı bir Truva savaşçısı Menelaus'a bir ok attı ve onu yaraladı. Yunanlıların bilmediği şey, tanrıların olaya müdahale etmiş olmasıydı. Paris'in hayatından endişe eden Afrodit, onu savaş alanından alıp saraya geri götürdü. Zeus daha sonra, ateşkesin şartlarına göre savaşın orada ve o anda bitip bitmeyeceğini tartışmak üzere Olimpos'ta bir toplantı düzenledi. Ancak Hera bunu duymak istemedi. Truvalılara olan nefretini gidermek için savaşın devam etmesini talep etti. Karşılığında, Zeus'un kendisine çok yakın olan bir şehri yok edebilme olasılığını bile kabul etti. Bu yüzden Athena'yı düello anlaşmasını bozmaları için Truvalılara gönderdi. Athena, Laodokos kılığına girdi ve savaşçı Pandaros'u, Menelaus'a bir ok atmaya ikna ederek çatışmayı yeniden alevlendirdi. Aslında Afrodit'in Paris'e olan aşkı ve Athena ile Hera'nın Truvalılara olan nefreti, Paris'in hakemliği olarak bilinen bir olaydan kaynaklanıyor.
Bu olayda Truva prensinden 3 tanrıçadan hangisinin en güzel olduğunu seçmesi istenmiş, tanrıçalardan her biri ona vaatlerde bulunmuştur. Hera, tüm Avrupa ve Asya topraklarının sahipliğini, Athena, savaşta beceri, bilgelik ve en büyük savaşçıların yeteneklerini ve Afrodit, yeryüzündeki en güzel kadını, Spartalı Helen'in aşkını teklif eder. En çok Afrodit'in hediyesi hoşuna gidince, Paris, en güzel tanrıça olarak Afrodit'i ilan eder. Ne var ki Helen, Spartalı Menelaos ile evlidir. İşte bu yüzden, Paris'in seçimi, Troya Savaşı'nın çıkmasına sebep olacaktır. Bahsettiğim bu güzellik yarışması, tanrıça Thetis ile ölümlü kahraman Peleus'un düğünü sırasında gerçekleşti. Kısaca söz etmek gerekirse, tanrıça Thetis ve Peleus için düzenlenen düğün törenine, ölümsüzler katılırlar ama kavga çıkmaması için uyumsuzluk tanrıçası Eris'i davet etmezler. Dışlandığını öğrenen Eris, Olimposlulardan intikam almaya karar verir. Hesperideslerin bahçesinden altın elma aldıktan sonra şölene gizlice sızar ve bir masanın üstüne, en güzel için, yazılı not ile birlikte elmayı bırakır. Altın elmayı ve üzerindeki notu gören ve en güzel olduğunu düşünen tanrıçalar Athena, Hera ve Afrodit arasında tartışma başlar. Sonunda, en güzelin kim olduğuna karar vermesi için Zeus'a danışmaya karar verirler. Böyle bir kararı vermeye pek de istekli olmayan Zeus, kararı İda dağlarında çobanlık yapan Paris'in vereceğini ilan eder. Peki gerçekten de böyle olmuş olabilir mi? Yoksa bu savaşın çıkmasında en etkili isim, ta en başından beri, Zeus olabilir mi? Homeros'un anlattıklarına bakarsak, Zeus'u rahatlıkla Truva Savaşı'nı başlatmakla suçlayabiliriz. Çünkü mitolojiye göre onun iradesi mutlaktı. Hem kaderin hakemiydi, hem de kaderin yerine getirildiği bir araçtı. Destanın açılış dizeleri, anlatıda olan her şeyin Zeus'un iradesiyle olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Destanın 1. kitabı şöyle başlıyor. Ey tanrıça! Akalara sayısız acılar çektiren, birçok kahramanın asil ruhlarını Hades'e gönderen, onları köpeklere, kuşlara leş yapan ve Zeus'un isteğini yerine getiren Peleus oğlu Akilleus'un yıkıcı gazabını söyle. Destanda Zeus'un Truva'nın yok edilmesini emrettiği ve her iki taraftaki ölümlülerin yaptığı hiçbir şeyin sonucu etkileyemeyeceği açıktır. Truva'nın kaderi uzun zaman önce, muhtemelen Paris'in misafirperverlik yasalarını ihlal etmesinden önce belirlenmişti. Yunanlılar, tanrıların bu nedenle kendi taraflarında olduğuna inanıyor gibiydi ve hem Agamemnon hem de Menelaos, Zeus'un Paris'in Ksenia'ya karşı açıkça umursamazlığı nedeniyle Truvalıları cezalandıracağından emindi. Ancak Zeus'un kendisi bundan en ufak bir rahatsızlık duymuyor gibiydi. Zeus, Truvalılara olan büyük sevgisini defalarca dile getirdi. Menelaos ve Paris'in düellosu sırasında Zeus, Yunanlıların kazandığını kabul etti ve savaşı sona erdirmeye hazır görünüyordu. Bu da Paris'in Ksenia'yı ihlal etmesinin sonuçlarından kurtulmasını sağladı. Daha sonra Zeus, kendisinin koruyucusu ve uygulayıcısı olması gereken ateşkesin Hera ve Athena tarafından bozulmasına göz yumdu. İlyada'da Paris'in yargılanması ve Helen'i kaçırmasıyla ilgili görünen bölüm dışında, Truva Savaşı'nı gerekli gösteren kesin bir neden göze çarpmıyor. İlyada'dan sonra yazılan ve Homeros'un şiirlerinin bir öncülü olduğu düşünülen, yalnızca parçalar ve referanslarla günümüze ulaşan kayıp destan Sipria'da, Truva Savaşı'na ilişkin bazı detaylar yer alıyor. Destana göre Zeus, Temis ile Truva Savaşı'nı çıkarmayı planladı. İlyada bilginleri bu planın insan nüfusunu azaltmak ve böylece dünya üzerindeki yükü hafifletmek için oluşturulduğunu yazdı. Bu, Euripides'in Orestes ve Helen oyunlarında doğrulanmaktadır. Euripides'in oyunlarının popülaritesi göz önüne alındığında, sonraki yazarların hemen hemen hiçbirinin savaşın bu nedenine atıfta bulunmaması şaşırtıcıdır. Peki öyleyse Yunanlılar Truva'ya neden saldırdı? M.Ö. 5. yüzyıl tarihçisi Herodot'a göre,
Paris, Heleni ve Spartalılardan önemli miktarda hazineyi kaçırdığında, yelken açarken şiddetli rüzgarlar onu rotasından çıkardı ve Mısır'da karaya oturdu. Paris'in kendi adamlarından bazıları ona saldırarak Herakles tapınağına kaçtılar. Burada bir rahibe Helen'i kaçırdıklarını ve kocası Menelaus'a yaptıklarını anlattılar. Bu anlatılanlardan sonra Paris, Firavun Proteus'un huzuruna çıkarıldı. Proteus, Helen'e ve hazineye el koydu ve Menelaus almaya gelene kadar onları koruyacağına söz verdi. Ardından rehin tuttuğu Truvalıları serbest bıraktı, evlerine dönmelerine izin verdi. Ancak Yunanlılar Helen'i almak için hiçbir zaman Mısır'a gitmediler. Doğrudan Truva'ya yelken açtılar ve oraya vardıklarında Helen'in ve hazinenin geri verilmesini talep ettiler. Truvalılar ne olduğunu açıkladılar ve ikisinin de şehirlerinde olmadığını, Mısır'da onları beklediklerini söylediler. Yunanlılar onlara inanmadılar ve şehre saldırdılar. Arkeolojik kayıtlarda, Hitit Krallığında, Hatti Kralı ile Ahyavan Kralı arasındaki yazışmaları ayrıntılarıyla anlatan bazı metinler var. Araştırmacılar, bunun Hititlerin İlyada'da Yunanlılara verilen isim olan akaları yazma biçimi olduğuna inanırlar. Metinlerde, Hitit Kralı, Ahyavan Kralı ile Vilusa şehri konusunda bir anlaşmazlığı tartışır. Arkeologlar, genel olarak bu şehrin antik Truva şehri olduğunu kabul ederler. Milattan önce 13. yüzyılda Vilusa, Ahyavan Kralı ile yakın bağları olan Piyamaradu adlı bir korsan tarafından saldırıya uğradı ve işgal edildi. Hitit Kralı, Piyamaradu'yu Ahyavan Kralı'nın bir ajan olarak gördü ve ondan, korsana iki kralın barış yaptığını ve daha fazla çatışmaya neden olmanın doğru olmayacağını söylemesini istedi. Bunun Homeros tarafından yazılan Truva Savaşı ile ilgili olup olmadığı net değilse de, Yunanlılar ve Truvalıların M.Ö. 13. yüzyılda çatışmaya girdiğini açıkça ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Anadolu'daki etki alanlarını genişletmek isteyen Yunanlılar tarafından kışkırtılmış olması ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Öyleyse tüm bunlardan şu sonucu çıkarabiliriz. Benim tahminimce İlyada destanının karakterleri, Teytis ve Peleus'un düğününde olanlardan habersizdi. Hatta büyük olasılıkla Paris ve Helen bile bu olayı kabul etmemiş olabilir. Ancak herkesin bildiği tek şey, savaşın çıkmasının gerekçesi Paris'in Helen'i kaçırmasıydı. Yunanlılar tanrıların kendi taraflarında olduğuna inanıyorlardı. Ancak tanrıların gerçek motivasyonlarını kavrayamadılar. Elbette ki ölümsüz olan tanrılar, ölümlülerin kendilerine atfettiği ahlaki değerlere aykırı hareket edeceklerdi. Paris, Helen'i ve Menelaus'un servetini kaçırmaktan kişisel olarak sorumludur. Bu doğru bir yaklaşım. Çünkü kimse onu Helen'i kaçırması için zorlamamıştır. Ancak bana göre Truva Savaşı kesinlikle Zeus'un iradesinde gelişti. Zeus, Truva Savaşı'nı tasarladı, Tetis'i Peleus ile evlendirdi ve tanrıçalar arasındaki güzellik yarışması için Paris'i seçti. Bu nedenle Paris, suçlu olsa da, yalnızca Zeus'un iradesinin gerçekleşmesini sağlayan bir aracıydı. Truva Savaşı sadece orduların çarpıştığı bir meydan değil. Kalplerin, tutkuların ve tanrıların gökyüzünde yazdığı bir kaderin sahnesi. Bir elmanın seçimiyle başlayan bu yolculuk, 10 yıl süren acılarla, kayıplarla ve yıkımla son buldu. Kim bilir, Truva'nın surlarına düşen ilk damla, belki de güzel Helen'in gözyaşlarıydı. Ya da, her bir kılıç darbesinin ardındaki asıl sebep, yoksa tanrıların kırgınlığı mıydı? Paris aşkı seçti. Ama o seçim, binlerce insanın sonu oldu. Truva Savaşı bir aşkın, bir seçimin ve tanrıların gururunun şekillendirdiği destansı bir felaket olarak tarihe kazındı. Ama bu hikayenin en derin gölgesinde, hep sessiz duran biri vardı. Zeus. Dünyanın dengesini o koruyordu. Ama dengeyi bozan her kıvılcımı da görmezden geldi. Belki bilerek, belki de olması gereken buydu diye, sessiz kaldı. Tanrıçaların çekişmesine göz yumdu.
Paris'in en güzel tanrıçayı seçmesine o karar verdi. Ve böylece kaderin kapıları sessizce aralandı. Belki de Zeus, bu büyük savaşı insanlığın içindeki kibri, arzuyu ve kırılganlığı ortaya çıkarmak için sadece izledi. Bazen bir bakış, bir söz, bir seçim, koca bir dünyanın dengelerini alt üst edebilir. Ve belki de, Truva'nın küllerinden yükselen tek gerçek şudur: aşk, savaşın bile anlamını unutturabilir. Ya da savaş, aşkın en acımasız sınavıdır. Truva yandı. Yıkıldı. Harap oldu. Ama geriye kalan, sadece taşlar değildi. Truva bir kadının, bir tanrının ve bir halkın kalbinde yanan, hiç sönmeyecek bir hikaye oldu. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, esen kalın.